Bütün büyük liderler proaktiftir. Ve bugün bu videomuzda nasıl proaktif olabiliriz? Proaktivitemizi nasıl daha fazla arttırabiliriz? Bunun 4 yolunu ele alacağız sevgili dostlarım. Öncelikle proaktif ve reaktif arasındaki farkları bilmemiz gerekiyor. Proaktif bir şeyler yapmak anlamına gelen, aktif ve önce anlamına gelen pro kelimelerinin birleşimiyle oluşuyor. Proaktif olursanız bir şey gerçekleşmeden önce ona hazırlanma şansınız olur. Ama reaktif olursanız bunun tam tersi gibi. Yani olaylar olur ve bu olayların sonuçları sizi dikte etmeye başlar. Buna kısa bir örnek vermek gerekirse, hatta günümüzden de bir örnek veririz. Proaktif bir kişi kış mevsiminde ellerini sık sık yıkar, kendi sağlığına daha fazla dikkat eder ve gerekli aşıları olur. Ama reaktif bir kişi ise bunların hiçbirine dikkat etmez, hasta olur, ondan sonra ise ilaç kullanır. Yani sonuçlardan etkilenir. Birisi önlemini alır, birisi sonuca göre hareket etmiş olur. İşte biz de bu videoda 4 temel alana odaklanarak nasıl daha fazla proaktif olabiliriz? Bunları ele alacağız. Geleceğimizi etkilemek için planlama, daha proaktif bir zihne sahip olmak için yapmamız gerekenler, daha iyi seçimler yapmak için kontrolü anlamak ve son olarak da proaktif bir dile sahip olmak. Bu arada henüz kanala abone değilseniz abone olmayı ve videonun sonunda videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar, ne kadar çok kişiyle paylaşırsak, ne kadar çok beğenir ve yorum yaparsak daha fazla kişiye ulaşma ve onların hayatlarını olumlu bir yönde etkileme şansımız olmuş olabilir. O yüzden bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Hazırsanız haydi videoya başlayalım. Birinci maddemiz, planlama her şeydir. Şüphesiz ki hayatta her şey planladığımız gibi gitmez. Bazen umduğumuzun tam tersi şeyler karşımıza çıkabilir. Ama bu yine de bizim plan yapmamıza asla ve asla mani değildir. Bu yüzden proaktif bir zihniyete sahip olarak önceyi görebilmeli ve bunu planlamalıyız. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse bir işte çalışıyoruz ve işte yönetici pozisyonuna terfi etmek istiyoruz. Bunun için gerekli yetkinliklere sahip olmamız gerekir. Yani burada neler yapabiliriz? Öncelikle o yönetici pozisyonunda çalışan insanları inceleyebiliriz. Ardından bu yönetici ilanlarındaki yetkinlikleri ve becerileri öğrenebiliriz ve bunların bir listesini çıkartırız. Bizde olmayan becerileri gerekli kurslar ve eğitimler sayesinde kendimize enjekte edebiliriz. Ve böylece bu pozisyon geldiği zaman biz buna hazır olmuş bulunuruz. Ama reaktif bir kişi bunu yapmaz. Bir pozisyona gelir ve o pozisyonun gerekliliklerini artık yol boyunca öğrenmeye çalışır ya da ona göre hareket etmeye çalışır. Ama proaktif kişiler her zaman her şeye hazırlıklıdır. Çok sevdiğim bir alıntı vardır. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Dwight Eisenhower'ın şöyle bir sözü var. Savaşa hazırlanırken planların her zaman işe yaramaz olduğunu, ancak planlamanın vazgeçilemez olduğunu gördüm diyor. İşte bu söz oldukça önemli. Bazen işler istediğimiz gibi gitmez. Planlarımız hiçbir işe yaramayabilir ama proaktif bir duruş sergileyerek her zaman her ana hazırlıklı olmalıyız. Hem kötü yöndeki anlara hem de iyi yöndeki anlara. İşte proaktif bir zihniyetin ilk aşamalarından birisi budur. Bu söz üzerine size başka bir örnek daha vereyim sevgili dostlarım. Planın kendisinin başarısız olduğunu ama planlamanın ne kadar başarılı olduğunu anlatan bir örnek. Bir ev satın almak istediğinizi ve bunun belirli bir mahallede olmasını istediğinizi hayal edin. Bir bütçe hazırlar, en iyi ipotek koşullarını araştırır, riskleri okur, bir emlakçıyla anlaşırsınız ve bir kredi için onay alır ve hayallerinizdeki evi bulursunuz. Şimdi hazırsınız. Ama maalesef şehir o mahalleye yeni bir park yapılacağını açıkladı ve o bölgedeki evlerin fiyatı aniden bütçenizi aştı. Ancak yapmış olduğunuz tüm planlamalar nedeniyle ayarlamayı yapmaya hazırsınız. Bir ev satın almaya tamamen hazırsınız. Tek yapmanız gereken araştırma yapmak ve alternatif bir mahalleyi seçmek. Bazen seçimlerimizin olumsuz sonuçları olur. Herkes hata yapar. Çok büyük liderler bile hata yapar. Ama proaktif bir zihniyet bu hatadan üzülmek yerine bu hatayı anlar, analiz eder ve derhal bir çözüm üretir. İşte birinci maddemiz bu. Planlama her şeydir. Planlar başarısız da olabilir ama mutlaka bizim plan yapmamız gerekir ve bu planlamanın sonuçları bize her zaman artı yönde olacaktır. İkinci maddemizde ise proaktif bir düşünce yapısına sahip olmamız gerekiyor. Davranışınız koşullarınızın değil, kararlarınızın bir sonucudur. Gerçekten çok önemli bir söz. İşte burada proaktif bir düşünce yapısına sahip olmanın önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bizim koşullarımızdan ziyade bizim bu koşullar karşısında nasıl tepki verdiğimiz burada ön planda. Etkili olabilmeniz için zamanınızı ve enerjinizi nasıl harcadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Tepkisel davranmak için harcadığımız zamanı ve enerjiyi azaltmalı ve proaktif davranmak için daha fazla yol bulmalıyız.
Bunu proaktif bir zihniyet alarak ve mümkün olan her yerde ve her zaman reaktif zihniyetimizi değiştirerek yapıyoruz. Peki bu neye benziyor? Yani burada iki farklı örnek vereyim size. Bir reaktif düşünceleri, bir de proaktif düşünceleri. Reaktif bir zihniyet çabalarımızı bizi ilgilendiren ancak üzerinde kontrolümüz olmayan şeylere odaklar. Örnek olarak hava durumu, ünlüler ve diğer ülkelerdeki politikalar gibi negatifliklere ve zayıflıklara odaklanır. Başkalarını suçlar ve suçlamaya devam eder. Her zaman tepkisel bir dil kullanır. Mecburum, seçeneğim yok gibi ve bir kurban gibi davranır. Negatif enerji ve kontrol edemediğimiz alanları ihmal etmek etkimizin azalmasına neden olur. Reaktif zihniyette üzerinde değiştirmeye yönelik bir etkisi olmayan şeyleri her zaman ön plana çıkartır ve sonuçların kendisini dikte etmesine, yönlendirmesine izin verir. Ama proaktif zihniyette ise bunun tam tersi. Hadi gelin o zaman bir de onu inceleyelim. Çabalarımızı kontrolümüzde olan şeylere odaklarız. Pozitifliğe, güce ve fırsatlara odaklanır. Pozitif enerji ve kontrol ettiğimiz alanlara sürekli odaklanmak etkimizin büyümesine neden olur. Aradaki iki büyük farkı görebiliyorsunuz. Bu yüzden inisiyatif almaktan asla çekinmemeniz gerek ve proaktif bir zihin yapısına sahip olmamız gerek. İnsanlar burada ikiye ayrılıyor. Proaktifler ve reaktifler. Ve bu dünyanın sonuna kadar devam edecek. Eğer siz başarılı olmak istiyorsanız, bir lider olmak istiyorsanız mutlaka proaktif bir zihin yapısına sahip olmanız gerekiyor. Aradaki farkları biliyoruz, görüyoruz ve neler yapmamız gerektiğinin de farkındayız. O zaman proaktif olmaya, daha başarılı, daha lider olmaya bir adım daha yaklaştınız demektir. Üçüncü maddemizde ise kontrolümüzü anlamak ve etkimizi artırmak var. Evet, her şey bizim kontrolümüzde değil. Bazen gücümüz pek çok şeye yetmeyebilir. Ama bu planlama kısmında da dediğimiz gibi planlama yapmak bizi kurtarır. Ve proaktif olmak için bunun yanı sıra da önemli olarak mutlu olmak için kontrolümüzü ve etkimizi anlamalı ve bilmeliyiz. Yani reaktif bir insan gibi hava durumuna üzülebilirsiniz. Ama bu sizin kontrolünüzde değil ve bunun için hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer proaktif bir zihin yapısına sahip olduğumuzda bizim neyin kontrolümüzde olduğunu anlar ve buna göre hareket edebiliriz. Ve böylece etkimizi arttırabiliriz. Öyleyse gerçekte kontrolün ne anlama geldiğinden bahsedelim. Stephen Covey'e göre 3 tür kontrol vardır. Bunlardan birincisi doğrudan kontrol. Kendi davranışımızı içerir ve alışkanlıklarımızdan etkilenir. Örnekler arasında sigara içmeyi, işe gitmeyi, erken yatmayı seçmeyi ve benzeri şeyleri sayabiliriz. İkinci olaraksa dolaylı kontrol. Başkalarının davranışlarını içerir ve başkalarını etkileme yöntemlerimizden etkilenir. Örneğin birisi size kaba veya kızgın olduğunda onu dinlemeyi ve neden böyle hissettiğini anlamaya çalışabilir ya da savunmacı ve tartışmacı olabilirsiniz. Üçüncü ve son olaraksa kontrolsüzlük. Yaşamımızın etkileyemediğimiz yönlerini içerir. Onları sevmesek bile kabul etmeli ve onlarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Örneğin yoğun saatlerde hava durumunu, bir hafta içindeki gün sayısını veya yoldaki araba sayısını kontrol edemezsiniz. Kontrol hakkında proaktif düşünürken neyin kontrolümüzde olduğunu ve neyin kontrolümüzde olmadığının iyi bir şekilde anlamanız lazım. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u düşünün. Kitapları çevrim içi olarak satmaya ilk başladığında güvenli lojistik kesinlikle onun endişesi olurdu. Ancak bu onun kontrolünde olmazdı. Bugün Amazon'un işleriyle ilgili lojistikte inanılmaz bir etkiye sahip olduğunu söylemek yetersiz bile kalıyor. Bunun nedeni işin Amazon'un dünya genelinde lojistiğin yönetilme şeklini etkileyebileceği noktaya kadar ölçeklendirebilmesiydi. Yani kontrolünün neyin üzerinde olduğunu ve neye etki edebildiğini ve neye etki edemediğini biliyordu. Ve daha sonradan kontrolü arttıkça bu sorunu kolaylıkla çözdü. İşte siz de burada bunu bilmeniz lazım. Kontrolünüzü bilmeli ve buna göre etki etmeniz lazım. Proaktif bir zihne sahip olmanın 3. adımı bu. Dördüncü ve son maddemize geldiğimizde ise karşımıza proaktif bir dil geliyor. Bu oldukça önemlidir. Çünkü daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi biz zihnimize, içimizdeki ruha ne verirsek karşılığında dışarıya da o çıkacaktır. Bu yüzden en derinlerimizi ve en önemlisi de kendimizi proaktif bir dille beslemeli, motive etmeli ve güçlendirmeliyiz sevgili dostlarım. Bir insan teşvik ve tepki arasında seçme kontrolüne sahiptir diyor Stephen Covey. Yani bir insana olumlu şeyler söyleyip onu daha fazla motive edip daha fazla çalıştırabiliriz. Ya da tam tersi ona gereksiz ve haddinden fazla tepki gösterip onun bizden soğumasını ve işten caymasına da olanak sağlayabiliriz. Bu yüzden etkili bir lider gibi proaktif bir dil kullanmanız lazım ve insanlara şevk, motivasyon ve başarıyı sunmanız lazım. Proaktif bir dilde kendinizi tepkisel dilden yani yapmalıyım gibi söylemlerden kurtararak ve bunları kullanmama alışkanlığı haline getirerek
proaktif bir dile terfi etmeniz gerekiyor. Yani ben bunu seçerim tarzına getirmeniz lazım ve bunu bir zorunluluk değil, bir seçim olarak algılamanız lazım. Ve bunu yaparken de gerçekten kontrolünüzde olan şeylere ve olmayan şeylere daha dürüst bir biçimde yaklaşacaksınız. Sizler için proaktif dille reaktif dilin farklı söylemlerini derledim. Hadi gelin bunlara bakalım. Reaktif dil bize yapabileceğim hiçbir şey yok derken proaktif dil seçeneklerimize bir bakalım der. Sinirlendiğimiz bir durumda reaktif dil beni öyle kızdırıyor ki derken proaktif dil duygularımı kontrol edebilirim der. Reaktif dil buna izin vermezler derken proaktif dil etkili bir sunum hazırlayabilirim der. Reaktif dil bunu yapmak zorundayım derken proaktif dil uygun olan yanıtı seçeceğim der. Reaktif dil yapmalıyım derken proaktif dil yeğlerim der. Reaktif dil işte ben böyleyim derken proaktif dil farklı bir yaklaşım seçebilirim der. Yani proaktif bir dile sahip olduğumuzda daha fazla inisiyatif alabiliriz ve pek çok şeyi bir seçenek haline getirebiliriz. Özellikle kontrolün bizde olduğu durumlarda. Ama reaktif dilde ise kaderimize razı oluruz. Önümüze gelene, olayların sonuçlarının bize dikte etmesine müsaade etmiş oluruz. Ve buna karşı hiçbir hazırlığımız olmaz. Bu yüzden doğru dili seçmeli ve içten besleyerek bunu daha etkili, daha proaktif bir hale getirmeliyiz. Sonuç olarak hayattaki başarılı insanlara bakalım. Bunlar kontrolün elinde olduğu şeylere odaklanıyorlar ve bu konular üzerinde etkilerini gitgide arttırıyorlar. Her zaman proaktif bir dil kullanıyorlar ve bunun yanı sıra kendilerini motive ettikleri gibi insanları ve çalışanları da motive ediyorlar ve böylece başarıyı arttırıyorlar. Ve farklı bir zihin yapısına sahiplerdir. Olayları planlarlar ve planları bazen suya düşse bile planlamanın gerekliliğinden ve sonuçlarından faydalanarak gene durumdan iyi bir şekilde çıkmayı başarırlar. Ve son olarak en önemlisi gereken yerlerde, gereken koşullarda inisiyatif almayı bilirler ve hayatlarını buna göre etkili bir biçimde kullanırlar. Sevgili dostlarım, bu videomuzda proaktif olmayı inceledik. Bütün büyük liderler, bütün başarılı insanlar proaktiflerdir. Ve bizim de proaktif bir zihne sahip olmamız için, proaktif bir insan olmamız için sahip olmamız gereken 4 maddeyi bu videomuzda inceledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videonun sonuna geldik. Henüz abone değilseniz abone olarak bana destek vermeyi ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.